Avrupa Birliği'nde ve kıtanın geleceğinde önemli bir role sahip kadın siyasetçileri düşündüğümüzde aklımıza ilk olarak kim gelir? Muhtemelen AB Komisyonu Başkanı Alman Ursula von der Leyen ya da hem Fransız hem de Avrupalı aşırı sağcıların lideri konumundaki Marine Le Pen. Ancak son yıllarda yıldızı giderek daha da fazla parlayan bir kadın siyasetçi var ki yükselişiyle herkesi geride bıraktı diyebiliriz. Bahsettiğimiz kişi İtalyan Başbakanı Giorgia Meloni. Meloni Avrupa siyasetinde kendini göstermeye başladığında hakkında çok şey söylendi. Neofaşist olarak tanımlandı, şekilden şekile giriyor denildi ve hatta İtalya için tehdit olduğundan bahsedildi. Peki İtalya'nın demir leydisi Meloni aslında kim, neyi amaçlıyor ve hangi görüşleri benimsiyor? 10-10 serimizin yeni videosunda işte bu soruların cevaplarına göz atacağız. Daha fazla içerik için Gezzete'yi takipte kalın. 1977'de Roma'da doğan Meloni'nin çok da kolay bir çocukluk geçirdiğini söylemek mümkün değil. Kimilerine göre komünist çevrelere sempati duyan babası Meloni henüz 1 yaşındayken aileyi terk etti. Baba Meloni yıllar sonra uyuşturucu ticaretinden hüküm giydi ve İspanya'da 9 sene hapis yattı. Giorgia Meloni ise yoğunlukla Romalı işçi sınıfının yaşadığı Garbatella mahallesinde annesi tarafından büyütüldü. Meloni'nin kendi ifadelerine göre çocukluğu, ailesinin geçmişi ve zor yaşam şartları siyasi görüşlerini etkiledi. Henüz 15 yaşında İtalyan Sosyal Hareketi isimli neofaşist örgütün gençlik kolu olan Gençlik Cephesi oluşumuna girdi. 1995'te dağıtılan İtalyan Sosyal Hareketi Partisi'nin devamı niteliğinde olan Muhafazakar Ulusal İttifak Partisi'nin gençlik oluşumlarında üyeliklerini sürdürdü. 1998 yılında bir mihenk taşı olarak Roma bölgesinin meclisine üye seçildi. 2004 yılında ise Ulusal İttifak'ın gençlik oluşumu Gençlik Eylemi'nin ilk kadın başkanı oldu. Tüm bu faaliyetleri esnasında aynı zamanda Roma'nın en ünlü gece kulüplerinden birinde çocuk bakıcısı ve garson olarak çalıştı. Meloni bir sonraki keskin yükselişini aynı zamanda gazeteciliğe adım attığı 2006 yılında yaşadı. 2006 genel seçimlerinde Ulusal İttifak'tan milletvekili seçildi ve meclis başkanı yardımcısı oldu. 2008 yılında ise Silvio Berlusconi tarafından İtalyan Gençlik Bakanı olarak atandı ve 2011'e kadar bu görevi sürdürdü. 2009 yılında ise Ulusal İttifak Partisi, Berlusconi'nin kurduğu Forza Italia Partisi ile birleşerek Özgürlük Halkı Partisi'nin bir parçası olarak siyasi varlığını sürdürdü. 2012 yılında partinin liderleriyle yaşadığı anlaşmazlıkların ardından genel başkanlığa adaylığını koydu ancak seçimler iptal edildi. Bunun üzerine Meloni aynı fikirleri paylaştığı birkaç ismi de yanına alarak yeni bir parti kurma planını hayata geçirdi. Meloni'nin 2012 yılında kurduğu yeni partinin ismi İtalya'nın Kardeşleriydi. Dediğimiz gibi, partinin kuruluş nedeni Özgürlük Halkı Partisi içerisinde yaşanan anlaşmazlıklardı. Meloni ve çevresindeki isimler açık bir şekilde Berlusconi'nin liderliğini eleştiriyordu. Zira daha merkezi ve liberal siyasi görüşleri benimseyen Başbakan Mario Monti ile bir seçim ittifakı kurulmasına şiddetle karşı çıktılar. Genel başkanlık seçimlerinin iptal edilmesi ise Meloni ve destekçileri için bir nevi bardağı taşıran son damla oldu. Berlusconi, Meloni ve yanındakilerin partiden ayrılmasını anlayışla karşıladı. Amaç sağcı İtalyan seçmenlere yeni bir alternatif sunmaktı. Sonuç olarak ismini İtalya Milli Marşı'nın başlangıcından alan İtalya'nın Kardeşleri kuruldu. Bu parti 2013 yılında İtalyan genel seçimlerinde Berlusconi'nin merkez sağ koalisyonuna katıldı ve %2 oy ile 9 sandalye kazandı. 2014 yılında ise Meloni nihayet kurucularından biri olduğu partinin yeni genel başkanı seçildi. Aynı sene her ne kadar %4 barajını aşamayıp parlamentoya giremese de partisinin Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki adayı oldu. 2016 yılında ise Roma Belediye Başkanlığı'na aday olduğunda aşırı sağcı Matteo Salvini'nin partisiyle ittifak kurdu. Meloni seçimi kazanamasa da bu ittifak Salvini'nin yeni partisi Lega ile sürmeye devam etti. 2018 seçimlerinde ise Meloni, Salvini ile birlikte yine Berlusconi cephesine dahil oldu ve partisi oyların %4.4'ünü alarak bir önceki seçimlere göre sandalye sayısını neredeyse 2'ye katladı. İtalya'nın Kardeşleri Avrupa Parlamentosu'nda ise Avrupalı Muhafazakarlar ve Reformistler grubuna dahil oldu. Bu da diğer İtalyan aşırı sağcı partilerle işbirliğinin önünü açmış oldu. Meloni kendi partisini kurduktan sonra geleneksel, muhafazakar ve aşırı sağcı kesime hitap eden siyasi görüşlerini vurgulayarak İtalyan aşırı sağının yeni yüzü haline gelmeye başladı. Meloni siyasi kariyerinin zirvesine 2022 genel seçimlerinde ulaştı. Mario Draghi hükümeti
Koalisyon ortağı Giuseppe Conte liderliğindeki 5 Yıldız Hareketi Partisi'nin hükümete desteğini çekmesinin ardından dağılmıştı. Mario Draghi hükümeti, koalisyon ortağı Giuseppe Conte liderliğindeki 5 Yıldız Hareketi Partisi'nin hükümete desteğini çekmesinin ardından dağılmıştı. Conte'nin partisinin yanı sıra Salvini ve Berlusconi'nin partileri de parlamentodaki güven oyu oylamasına katılmayarak hükümeti bir nevi devirmişlerdi. Bu nedenle İtalya 25 Eylül 2022 tarihinde erken seçime gitti. Bu seçimlerde ise merkez sağ koalisyon şöyle bir karar aldı. Koalisyonun parlamentoda çoğunluğu sağlaması halinde en çok oyu alan partinin lideri başbakan olacaktı. Bu şekilde daha sonra yaşanabilecek tartışmaların önüne geçilmiş oldu. Ve anketler merkez sağ koalisyon için kesin bir çoğunluk gösteriyordu. Öyle de oldu. Koalisyon parlamentodaki sandalyelerin çoğunu kazandı ve İtalya'nın kardeşleri oyların %26'sını alarak birinci parti oldu. Ve daha önce anlaşıldığı gibi parti lideri Giorgia Meloni İtalya'nın ilk kadın başbakanı oldu. Peki neydi Meloni'ye bu seçimi kazandıran? Meloni seçim kampanyası boyunca son derece ılımlı ve güven veren sorumlu bir lider rolüne büründü. Ayrıca Meloni daha büyük bir seçmen kitlesine hitap edebilmek için örneğin Berlusconi'nin yaptığı gibi kutuplaştırıcı bir dil kullanmaktan kaçınması gerektiğinin farkındaydı. Bu nedenle seçim kampanyasında kişisel hakaretlere veya rakiplerine yönelik bir takım ağır saldırılara rastlamak mümkün değildi. Bir diğer unsursa merkez sağ koalisyon ile İtalya'nın Kardeşleri Partisi'ndeki birlik ve beraberlik. Sol ve merkez partiler içerisinde daha seçim kampanyasında anlaşmazlıklar yaşanırken merkez sağ blokta böyle bir şey söz konusu değil. Bu da elbette seçmene güven olarak yansıdı. Yani Meloni'ye seçimi kazandıran aslında verdiği güven ve doğru iletişim oldu. Ayrıca uzmanlara göre şu da göz ardı edilmemesi gereken önemli bir faktör. İtalyan seçmeninin farklı tarafları denemesi. Buna göre özellikle 2013'ün ardından seçmenlerde bir nevi bir istikrarsızlık vardı. Yani farklı partiler arasında oradan oraya atlıyorlardı diyebiliriz. İşte 2022 seçimlerinde bu trendten bu kez Meloni faydalandı. Meloni'nin sağcı bir siyasetçi olduğuna hiç şüphe yok. Ancak ne kadar sağcı olduğu sık sık tartışma konusu olarak karşımıza çıkıyor. Meloni'nin 2022 zaferinin ardından kurduğu hükümet, İtalya'nın 1945'ten bu yana gördüğü en aşırı sağcı hükümet olarak tanımlanıyor. Meloni için aşırı sağcı, sağcı popülist ve aşırı milliyetçi gibi tanımlar kullanıyor. Peki konuya dair Meloni'nin kendisi ne diyor? Meloni aslında aşırı sağcı olarak tanımlanmasını şiddetle reddediyor ve bunun kendisine hedef alan bir karalama kampanyası olduğunu ifade ediyor. İtalya Başbakanı Meloni kendisini ana akım bir muhafazakar olarak tanımlıyor. Aşırı sağcılık ve faşizm suçlamalarının temelinde özellikle hem Meloni'nin hem de İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nin Mussolini sempatizanlığı yatıyor. Meloni 1996 yılında yani 19 yaşındayken verdiği bir röportajda Adolf Hitler'in müttefiki Mussolini ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı. Mussolini iyi bir siyasetçiydi. Ne yaptıysa ülkenin iyiliği için yaptı. İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nin seçim sloganı neydi peki? Tanrı'yı, aileyi ve vatanı savunuyoruz. Bu slogan Mussolini'nin propaganda ifadelerinden biriydi. Ancak aynı zamanda İtalya'nın kurucu babalarından biri olan Giuseppe Mazzini'nin de kullandığı bir slogandı. Ki bu da zaten aslında Meloni'nin en büyük özelliklerinden biri. Siyasetinde ve görüşlerinde bir muğlaklık hakim. Siyasi rakipleri onu doppiezza yani ikiyüzlülükle suçluyor. Meloni kimi zaman aşırısa, kimi zamansa ılımlı bir tavır takınıyor. Bu da onun ne kadar radikal bir aşırı sağcı olduğu ile ilgili tartışmalara yol açıyor. Özellikle AB, Ukrayna gibi güncel meselelere baktığımızda İtalya gibi önemli bir ülkenin aşırı sağ kontrolüne girmesinden endişe etmişti. Ancak Meloni açıklamalarıyla ve eylemleriyle sık sık endişeye mahal olmadığını gösterdi bir nevi. Meloni'nin aslında birçok yüzü var ve aşırı sağcılık bu yüzlerden sadece bir tanesi. Yani duruma göre aşırı sağcı, duruma göre ise daha ılımlı bir lider imajı çiziyor. Giorgia Meloni 2019'da 2. Conte hükümetine karşı katıldığı bir mitingde kendisini çok iyi özetleyen bir slogana imza attı. Ben Giorgia'yım, kadınım, anneyim, İtalyanım, Hristiyanım diye haykırması kendisine İtalya'da büyük bir popülerlik kazandırdı. Bu slogan daha sonra sosyal medyada milyonlarca kez izlenen kısa videolara ve hatta şarkı remixlerine konu oldu. Meloni'nin kendi ifadesine göre bu durum kendisini sıkıcı bir siyasetçiden ilgi çekici bir pop fenomenine çevirdi. Dediğimiz gibi bu slogan aslında muhafazakar,
geleneksel ve aile yapısına önem veren Meloni'nin çok isabetli bir özetiydi. Meloni'nin siyasi görüşleri kendisini özellikle sosyal meselelerde çok belirgin bir şekilde gösteriyor. İtalya Başbakanı ötenazi ve kürtaj gibi eylemlere veya aile yapısını bozacak hamlelere şiddetle karşı çıkıyor. Bu konuda kimseye baskı yapmayacağını, ancak bunları engellemek için aktif bir şekilde eylemde bulunacağını ve teşvikler sunacağını dile getiriyor. Öte yandan Meloni, cinsiyet ideolojisi olarak tanımlanan yönelimle mücadele eden hareketlerin destekçisi. Yani örneğin 2'den fazla cinsiyet olduğunu savunan ideolojilerin okullarda yer edinmesine karşı çıkıyor ve bunu Katolik teolojiye dayanarak yapıyor. Meloni'nin bu eylemleri Papa Francis ve Katolik Kilisesi tarafından destekleniyor. Feminizm meselesine bakacak olursak Meloni'nin yine bunu da eleştirdiğini görebiliriz. Kadına dair meselelerin destekçisi olduğunu, ancak feminizm tarafından saldırılara maruz kaldığını ve feminizmin cinsiyetten çok bir ideoloji meselesi olduğunun altını çiziyor. Feminist çevreler Meloni'nin İtalya'nın ilk kadın başbakan olmasının siyasi görüşleri nedeniyle pek de olumlu bir gelişme olmadığını savundu. Meloni göç konusunda çok katı bir yaklaşıma sahip. İtalya'nın yasa dışı şekilde ülkeye giren göçmenlere karşı tutumunu eleştiren Meloni, sık sık sıfır tolerans politikasından bahsediyor. Ayrıca göçmen iş gücüne daha az muhtaç olmak için İtalyanların doğum oranının artırılmasını savunuyor ve doğuştan vatandaşlık hakkına karşı çıkıyor. Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından Meloni, savaş olan ülkelerden kaçan kadınlara ve çocuklara iltica hakkı tanınması gerektiğini belirtti. Ancak ülkesinde savaş olmamasına rağmen göç edenlerin ise geri gönderilmesi gerektiğini ifade etti. Bu şekilde çok sayıda örnek verilebilir. Ancak Meloni'nin göç konusundaki yaklaşımı hep bu çizgide. Bu arada İtalya genelde konumu itibariyle mültecilerin Avrupa'da ayak bastığı ilk ülke oluyor ve buradan mesela Almanya gibi ülkelere geçmeye çalışıyorlar. Meloni ise çözümü Arnavutluk ile bir protokol imzalamakta buldu. Ki bu Avrupa'da tartışmalara yol açtı. Aslında Meloni Arnavutluk modelini hayata geçirerek İngiltere'nin Ruanda'da yapamadığı şeyi yapmış oldu. Bu protokol ile İtalya Arnavutluk'ta mülteci kampları kurdu. Arnavutluğa yapılacak yıllık 160 milyon euro ödeme ile ayda 3000 mültecinin bu kamplara gönderilmesi kararlaştırıldı. Yani mültecilerin daha sonraki adımlar için işlemleri ve bir nevi ilk karşılanmaları İtalyan topraklarında değil Arnavutluk'ta gerçekleşecekti. Ancak Avrupa mahkemeleri ve her iki ülkenin mahkemeleri Meloni'nin hesaplarını alt üst etti. Plan yasal engellere takıldı. Zira uluslararası hukuku ve insan haklarını ihlal ettiğine hükmedildi. Ayrıca İtalya'nın kendi başına hangi ülkenin güvenli olup olmadığına dair bir karar veremeyeceği ifade edildi. Yani Arnavutluk'ta kurulan kampların şu an aslında hiçbir işlevi yok. İtalya'nın milyonlarca euro yatırım yaptığı ve dışarıdan yüksek güvenlikli cezaevlerini andıran bu kamplar adeta çürüyor. Ancak yine de bir işlevleri varmış gibi personel gönderiliyor ve tesislerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Yani hala ciddi miktarda para harcanıyor. Bu da İtalya'da Meloni'yi oldukça zor durumda bırakıyor. Az önce bahsetmiştik. Meloni birden fazla yüze sahip olmakla suçlanıyor. Bunun sebebi aslında dediğimiz gibi kimi zaman Avrupa'nın geri kalanındaki aşırı sağcılarla aynı çizgide hareket etmesi ama kimi zaman da bu çizgiden sapması ve bunu özellikle dış politikadaki yaklaşımlarında saptamak mümkün. Mesela Ukrayna Savaşı'na bakalım. Meloni örneğin Alman aşırı sağcıların aksine Ukrayna'nın sıkı bir destekçisi. Aslında tam da Ukrayna'da kapsamlı bir savaş varken Meloni gibi bir aşırı sağcının göreve gelmesi diğer Avrupa ülkelerini endişelendirmişti. Ancak Meloni gerek açıklamalarıyla gerek ziyaretleriyle onları rahatlattı diyebiliriz. Her ne kadar eleştirileri olsa da NATO'dan ve AB'den yana olduğunu ifade etti. Tabii Ukrayna ile Rusya arasında en azından 2014'ten bu yana devam eden savaşta bir ayrım yapmak gerekiyor. 2022 öncesi ve sonrası. Meloni 2022 öncesi Rusya'ya yaptırımların kaldırılmasını istiyor ve Moskova ile yakın ilişkilerden yana tavır alıyordu. Zira Putin'in Avrupa değerlerini ve Hristiyan kimliğini savunduğu görüşündeydi. Ancak Meloni 2022'de savaşın yeniden alevlenmesiyle Atlantik bir tutum sergiledi. SAMP-T hava savunma sistemleriyle ve çeşitli silahlarla Ukrayna'yı hem askeri hem de siyasi olarak destekleyenler arasında yer aldı. Filistin meselesine bakalım. Meloni burada da diğer Avrupalı aşırı sağcıların aksine daha pragmatik bir yaklaşım içerisinde diyebiliriz. Çünkü mesela Fransız Marine Le Pen gibi isimler katı birer İsrail destekçisi. Meloni ise iki devletli çözümün destekçisi. Matteo Salvini gibi diğer aşırı sağcı İtalyan isimlerin aksine Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınmasına karşı çıkıyor. Aynı zamanda İsrail ordusunun Gazze'ye acımasız saldırıları kapsamında İsrail'e silah ambargosu ilan etmiş ve bizzat duyurmuştu. Bu birçok Avrupa ülkesinin asla söz konusu olamaz dediği bir hamle. Refah'taki İsrail operasyonuna karşı çıkan Meloni,
Aynı şekilde İsrail'in Lübnan'daki BM birliklerine saldırılarını da sert bir dille eleştirmişti. Fakat Hamas'ı terör örgütü olarak tanımlayan Meloni, Hamas ile İsrail devletini aynı kefeye koyamazsınız açıklaması da yapmıştı. Yani bir nevi İsrail'in kendini savunduğunu ifade etmişti. Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yönelik uluslararası tutuklama kararının da siyasi bir karar olduğunu ima etmişti. Meloni'nin geçmişte Türkiye ile ilgili görüşlerinin ve Türkiye'ye yaklaşımının pek de parlak olduğunu söyleyemeyiz. Meloni 2021 yılında yani göreve gelmeden sadece bir yıl önce yaptığı bir konuşmada Türkiye'ye tepki göstermişti. Türkiye'nin Avrupa'daki siyasal İslam'ı finanse etmesini kabul edemeyiz diyerek AB üyelik sürecinin sonlandırılmasını istemişti. Aynı zamanda Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yıllardır otoriter ve İslamcı bir yönde hareket ediyorlar diyerek sert şekilde hedef almıştı. Meloni genel anlamda Avrupa'daki Türkiye karşıtı siyasetçilerden biri olarak tanınıyordu. Ancak göreve geldikten sonra işler değişti. Aslında Meloni'nin pragmatik yaklaşımı Türkiye ile ilişkilerde de kendini gösterdi. Meloni bir nevi bölgedeki jeopolitik gelişmeler nedeniyle Türkiye'ye ihtiyacı olduğunun farkına vardı da diyebiliriz. Meloni her fırsatta Türkiye ile ilişkileri daha da geliştirmek istediklerinin altını çiziyor. Özellikle Libya'daki gelişmeler ve Avrupa'ya mülteci akını konusunda İtalya için Türkiye ile işbirliği ve yakın ilişkiler büyük önem arz ediyor. Türkiye ve İtalya özellikle enerji güvenliği, ekonomi ve ticaret alanlarında karşılıklı çıkarlara dayalı olarak işbirliklerini sürdürüyor. Özellikle İtalya ve Türkiye arasında Meloni dönemi boyunca her alanda sıcak ilişkilerin meydana geldiğini ifade edebiliriz. İlişkilerde Türkiye'nin nüfuzunun son yıllarda hissedilir derecede arttığı bir Afrika, önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Zira Türkiye, Afrika'da zor bir dönem geçiren Fransa'nın kıtadaki sömürgeci eylemlerini eleştiriyor. Meloni hükümeti de aynı şekilde göç akınlarından Fransa'nın Afrika'daki eylemlerini sorumlu tutuyor ve Afrika'daki nüfuzunu artırmak istiyor. Bu durum Fransa ile gerilime yol açıyor. Meloni'nin 2019'da bir televizyon programında yaptığı konuşma göreve geldikten sonra yeniden gündem olarak büyük ses getirdi. Programdaki ana konulardan biri göç meselesiydi ve Meloni bu esnada Fransa'yı Afrika'daki sömürgeci tutumu üzerinden hedef aldı. Meloni önce Fransa'nın Afrika'daki eski sömürgelerinde hala kullanılan CFA frangını gösterdi ve bunun bir sömürge para birimi olduğunu, bunun üzerinden Afrika ülkelerinin gelirlerinin sömürüldüğünü belirtti. Daha sonra Burkina Faso'da bir altın madeninde çalışan küçük bir çocuğun fotoğrafını gösteren Meloni, Fransa'yı Afrika ülkelerinin kaynaklarını çalmakla suçladı. Bu çocuğun çıkardığı altınların büyük kısmı Fransız devletinin çantasına gidiyor ve Fransa, Burkina Faso'nun ihracat gelirlerinin %50'sini cebine atıyor ifadelerini kullandı. Ardından çok sert bir ses tonuyla şöyle dedi: "Çözüm Afrikalıları alıp Avrupa'ya getirmek değil. Afrika'yı onu sömüren bazı Avrupalılardan kurtarmak." Yani Meloni, Fransa'ya bir nevi elinizi Afrika'dan çekin ki Afrikalılar kendi zenginlikleriyle yaşayabilsinler, Avrupa'ya gelmek zorunda kalmasınlar dedi. Meloni'nin bu iddialarının ne kadar doğru olduğu tartışma konusu. Ancak Fransa uzun yıllardır yeni bir sömürgecilik anlayışıyla Afrika ülkelerinin yeraltı kaynaklarından faydalanmakla suçlanıyor. Yani Meloni iddialarında pek de yalnız değil. İtalya Başbakanı'nın ilgili ifadeleri göreve gelmeden önce sarf edilmiş olabilir. Ancak Meloni göreve geldikten sonra da Fransa ile İtalya arasında göç anlaşmazlıkları ciddi gerilime yol açtı. Avrupa ülkeleri arasındaki paylaşım kapsamında kimin ne kadar mülteci kabul edeceği en önemli tartışma maddelerinden biri. Öyle ki Fransa bu anlaşmalardan çekilmiş ve dönemin İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ikili ilişkilerimiz için çok ağır sonuçlar olduğu uyarısında bulunmuştu. Afrika'dan gelen mültecilerin ilk durağı olan İtalya ve Fransa arasında göç meselesi ipleri geren bir başlık olmayı sürdürüyor. İtalya Başbakanı Meloni özellikle 2023 Avrupa seçimlerinde elde ettiği iyi sonuçlarla ve güçlü duruşuyla Avrupa'daki en önemli siyasi figürlerden biri haline geldi. Ayrıca Meloni'yi özel kılan bir diğer nokta ABD'de Cumhuriyetçi cephe ve başkan seçilen Donald Trump ile yakın ilişkileri. Meloni 2022 seçimleri için kampanyası kapsamında ABD'de Cumhuriyetçilerin CPAC konferansına katılmış ve burada konuşma yapmıştı. Trump ve Meloni ABD seçimlerinde Cumhuriyetçi adayın zaferi öncesinde de sık sık birbirlerinden övgüyle bahsediyorlardı. Trump seçim zaferinden sonra Meloni ile ABD'de gerçekleştirdiği bir görüşmede bir kez daha İtalya Başbakanı'nı harika bir kadın olarak tanımladı. Trump ve Meloni özellikle göç, aile ve toplum yapısı gibi sosyal konularda son derece benzer görüşleri savunuyorlar.
Uzmanlar bu nedenle Meloni ve Trump için sık sık doğal ortaklar ifadesini kullanıyor. Meloni'nin partisinden bazı yetkililer de bu konuda hemfikir. Trump ve Meloni arasındaki halihazırda yakın ilişkiler için köprü olabilecek bir diğer isim Elon Musk. Trump döneminde artık ABD hükümetinin bir parçası olan Elon Musk, sadece Trump'ın danışmanı değil, aynı zamanda Meloni'nin yakın bir arkadaşı. Meloni, Ocak ayında Musk'tan çok değerli biri ve bir dahi şeklinde bahsetmişti. Ancak Trump cephesiyle Meloni arasındaki ilişkiler için tek endişe noktası Meloni'nin göreve geldikten sonra daha pragmatik ve çoğu zaman ılımlı bir tavır sergilemesi. Yani Trump'ın ikinci dönemi boyunca İtalya ve Meloni ile her şeyin oldukça sorunsuz yürüyeceğinin garantisi yok. Ancak buna rağmen Trump cephesi için İtalya'da iktidarı sıkı şekilde elinde tutan Meloni, Avrupa'daki belki de en önemli müttefik. Avrupa Birliği'nde ve kıtanın geleceğinde önemli bir role sahip kadın siyasetçileri düşündüğümüzde aklımıza ilk olarak kim gelir? Muhtemelen AB Komisyonu Başkanı Alman Ursula von der Leyen ya da hem Fransız hem de Avrupalı aşırı sağcıların lideri konumundaki Marie Le Pen.